Efendim Nur Viral'le Sen İstersen Özel'e hepiniz hoş geldiniz. Ekran başındaki sevgili seyircilerim, güzelliklerle dolu bir gün diliyorum. Ama şunu hemen belirtmek istiyorum. Yaşadığınız alandan, bulunduğunuz işten, görüştüğünüz insanlardan memnun değil misiniz? Hayatınızı yeniden şekillendirmek isterseniz şimdi sizi öyle bir konukla tanıştırıyorum ki hayatını yeniden şekillendirdi. Baştan başa bambaşka bir Ayşe Tolga oldu. Ayşe'cim hoş geldin. Hoş bulduk canım. Şimdi hayatını baştan başa öyle bir değiştirdin ki ya da bilmiyorum seni sosyal medyadan takip ederken öyle bir algı yaratıyorsun. Bugüne kadar kurduğun her şeyi bırakıp bambaşka bir Ayşe Tolga olarak hayatına yön verdin. Nasıl yaptın bunu? Bu cesaret nereden doğdu? Bir karar verdim. Her anlamda maddi manevi beni beslemediğini fark ettim. Eski sistemin, oyunculuğun, oradaki hayatımın çok küçük olduğumu fark ettim. Aslında bundan daha büyük bir potansiyelim vardı. Daha yukarıya doğru gidebilirdim. Her anlamda daha çok parlayabilirdim. Buradan da izleyiciler hırslı biri olduğumu düşünmesinler ama her birimizin hak edişle ilgili bir uyanış yaşaması gerekiyor sevgili Nur. Onu biliyorsun. Biliyorum. Neye hak ettiğimizi, neye layık olduğumuzu anlatan bir sistem bizi öyle güzel kodluyor ki beynimizi yıkıyor. Biz de o küçücük kutuların içinde yaşıyoruz. En iyisi o zannediyoruz. Birdenbire ben uyandım, değil ya. Yapabileceklerim bu değil. Yaşayacağım hayat bu değil. İnsanlara vereceğim bu değil. Yani insanlara vereceğim çok şey var. Bu vereceğim bilgilerle, paylaşımlarımla iyi olacak çok insan var. O yüzden de küçük kalmamaya karar verdim. Hikayeyi değiştirdim. Yok bir şey söyleme, hiçbir zaman küçük değildin ama daha büyümek için çok farklı bir alan açtın kendine. Ama bu alanı açarken sevgili izleyicilerimiz, takipçilerimiz peşinden kitleleri de sürüklemeye başladı. Şimdi bizim Ayşe ile ara ara yaptığımız sohbetlerde Ayşe hep şunu diyor. Başka bir cepheden bakacaksın. Hep baktığın yerden bakmayacaksın. Şunun altını bir daha çizeyim mi? Çiz tabii. Bulunduğun işten memnun değilsen, eşten de diyebilir miyim? Hayatımdan. Hayatından memnun değilsen, ne bileyim arkadaşlarından memnun değilsen, çevrenden memnun değilsen, bu saatten sonra yapabileceğim ne olabilir diyorsan lütfen bizi şu dakikadan itibaren çok iyi dinleyin. Evet. Böyle... Hayalleri olan herkes hayallerine kavuşabilir mi? Tabii ki kavuşabilir. Bir önceki cümleni düzeltmek istiyorum. Çünkü Hangisini? burada son yıllarda... Nerede hata yaptın yine? Hata yapmadın, estağfurullah. Düzeltmek istiyorum çünkü yanlış anlaşılmaya çok açık bir cümle. İşte işin canını mı sıkıyor, boş ver gitsin. Kocan, karın canını mı sıkıyor, boş ver gitsin. Yeni nesil narsistik bir anlayıştan bahsetmiyorum. Elinden geleni yap. O Tabii. ilişkiyi kurtarmak için. O işte elinden geleni yap. En iyi performansını göster. En iyi eş ol ama yine de memnun değilsenden bahsederim. Elimizden gelen en iyisini yapalım. Tabii. Sonra diyelim ki beni besliyor mu? Benim hayat görüşümü ileriye taşıyor mu? Bir şey sana iyi mi geliyor, kötü mü geliyor? Yemek yerken bile anlıyoruz. Hayvanlar bizden daha akıllılar. Yemek yemeden önce bakıyorlar, kokluyorlar. İyi geliyor mu diye. Dolayısıyla aslında değişimden önce kendimize bir bakmamız lazım. Peki Ayşe, burada eğer oturup doğru konuşalım. İki arkadaşız ve gerçekten iki dostuz ve her zaman seninle sohbet etmek beni çok keyiflendiriyor. Diyorum. Para şans meselesi olduğunu düşünüyorum. Bak çok çalışmakla para kazanamıyorsun. Yanılıyor muyum? Yani konuşuruz. Hayır konuşalım Sistemli burada. sistemli Yani şimdi çalışman bir lazım. tarafa bakıyoruz. Kolay yoldan para kazananlar var. Yani kolay yoldan derken yani illegal bir yol Çok söylemiyorum kolay para yani. kazanıyorlar. Kolay para kazanan var. Bir de ya saçını süpürge ediyor. Evet. Sabahtan akşama kadar çalışıyor. Tamam parasını kazanıyor ama Tamam. işte o kadar. Tamam. Para şans meselesi. İki insan arasındaki fark ne? O zaman ben de sana sorayım. Kolay para kazanan ve zenginlik içinde yaşayan kişiyle hani çok çalışıyor, saçını da Şans. süpürge ediyor. Mümkün değil. Nasıl mümkün değil? Sistem şöyle işliyor. Sen kendini neye layık görüyorsan kabını o kadar doldurursun. Tamam? Ben parasızsam kendimi Sen parasızlığa mı layık zaten görüyorum? fakirlik bilincindesin. Sen zaten kıtlık bilincindesin. Sen zaten kıtlık bilinciyle ve neye layık olduğuna kodlanarak büyümüşsün. Demişsin ki aza tamah etmeliyiz, paramız olduğunda alırız, işte çok para elinin kiridir, para haramdır, zengin insanlar kötüdür hikayeleriyle yetiştirilen bir kuşak olarak hele ülkemizde bir de kolay yoldan zengin olan insanları da küçümsüyoruz, onları ahlaklı bulmuyoruz. Dolayısıyla parayla ve zenginlikle ilgili tanımlarımız kendi kabımız kadar. Sen zannediyorsun ki çok çalıştığımda, saçımı süpürge ettiğimde çok çalışacağım. Kimseyi yaptığı işten dolayı küçümsemiyorum. Başımın üstünde hepsi. Ama o zaman temizlikçiler ya da çöpçüler de çok fazla para kazanabilirdi, değil mi? Çok çalışmakla ilgili değil. Verimli ve kendi layığını bilmen lazım. Tabii ki hepimiz şu anda bazılarımız hep anlattığım şey biliyorsunuz zenginlik ve servet bilincini anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ben de oralarda sıkışmıştım. Ben de tabii ki aynı şekilde bir bankacı ailenin kızı olarak, orta sınıf bir ailenin, bir memur ailenin çocuğu olarak farklı işte tasarruf, zenginlik kafalarına sahiptim. Sonra işte kendimde fark edip bu ne diyeyim kodlamaları açınca dediğin gibi paranın ya da zengin olmanın şans eseri olmadığını düşünüyorum.
Zengin insanlar neye layık olduklarını çok iyi bilirler. Neyi yaşamak istediklerini bilirler. Bazen de diyebiliriz ki, deriz ki ya bu insan çok kötü, çok ahlaksız, nasıl oluyor dersin, değil mi? Evet. Hani hiçbir Bazen vicdanı. de çok sıklıkla Hayır, bunu bu söylüyoruz. kendini neye inandırdığınla ilgili. Biliyorsun son kitabım Benim Bütün Hayallerim Gerçek Olurdu. Bayılıyorum o Sinir bilimi kitabına. temelli anlatıyorum. Ne diyorum? Ya düşüncenin kalitesi senin kim olduğunu belirler. Orada %100 kendine inanmak var. Kendine inanan insan, yani belki de evet dünyanın Formül bu en mu büyük yani? zengini. İnanmak mı? Ya büyük zalimi olabilir. Narsistik bir şeyden bahsetmiyorum. Ama kendini neye biçtiğin, şu kadar sıçrayabilirim, şu kadar kazanabilirimle ilgili beynindeki kodları fark etmen gerekiyor. Gerçekten inan, bunu anladığın noktada zaten bir kırılım yaşayacaksın. Bir sıçrayış yaşayacaksın. Kendini neye biçiyorsun? Şimdi beni izleyenler kızabilir. Ay bu kadın da ne saçmalıyor edebilirler. Çünkü ben 7-24 bir memur zihniyetindeyim. Ben bu işten memnun değilim. Çünkü benim karşılamıyor ihtiyaçlarımı. Aynı zamanda da hak ettiğimi düşünmüyorum. Ben daha iyisine layığım biliyorum. Ama buradan da çıkamıyorum diyenler olacaktır. Çok haklısınız. Ama şöyle bir şey var. İnanın evren her zaman zihnimizden geçen düşünceleri bize kanıtlayan ispatlar sunar. Hepsine söyledim. Aslında zihnin kendini gerçekleştiren kehanettir. Kendinle ilgili düşüncelerin, kendinle ilgili inançların, para olsun, zenginlik olsun, inançların gerçekliğini yaratıyor. Ben sana burada spiritüel bir şeyden bahsetmiyorum. Sana sinir bilimi temelli bir şeyden bahsediyorum. Peki mesela ben çok özür dilerim bir şey Dinle, söyleyeyim. tabii. Samimiyetimize Söyle. dayanarak söylüyorum, Lütfen. tamam mı? Bu cümleler benim için çok uçuş cümleler. Ben mesela netlik ve somut örnekler istiyorum. Benim bir hayalim var, ev almak istiyorum. Evet. Benim bir hayalim var, araba almak istiyorum. Benim bir hayalim var, çok iyi bir işte çok para kazanmak istiyorum. Bunları nasıl gerçeğe dönüştürebilirim? Bunları gerçeğe dönüştürmek için öncelikle senin o hayatı yaşayan versiyonuna çok inanmalısın. Nur, ev, araba sahibi olan ve rüya gibi bir hayat yaşayan bir Nur var. Bir versiyonun o senin, değil mi? Burada Onu bir mu düşüneceğim? olsun zaten. Şimdi şöyle bir şey var. Kuantum alanda biz yaratılmamış hiçbir şeyi hayal edemeyiz. Ne demek bu? Senin araba hayalin zaten var senin için. Yani senin araba süren versiyonu ve o arabaya sahip olan versiyonun olduğu için hayal edebiliyorsun. Hani bir laf var ya, Allah hayalini kurdurmayacağı şeylerin, Evet. daha doğrusu amacına ulaşmayacağın şeylerin hayalini kurdurmazmış. Zaten bu. Çünkü Yani- o zaten yarattı senin için. O zaman şöyle, bir ev hayali kuruyorsam onu mutlaka alacağım. Tabii ki alacaksın. Ama alamamanın sebebi de yine sensin. Kendini neye değer biçtiğin. O evde yaşamayı hak ettiğini, o evdeki mutlu hayalini, araba sürerken ki sana verdiği mutluluğu, ailenle çocuğunu gezdiriyorsun, geziyorsun, mutlu oluyorsun. Araba ve ev sana ne hissettiriyor? Ve onu yaşayan versiyonun zaten sahip olduğun halinle. Kendine layık göreceksin bir kere. Bir kere istiyorumu da çıkaracaksın, o zaten senin. Ne diyeceğiz? Hep söylüyorum böyle. Ben zenginim, harika bir evim var diyeceksin. O evini de tarif et. Nasıl Ben sana yani? daha önce de söylemiştim bunu. Biliyorum. Seyirci de bana hep böyle söylüyor. Mesela diyor şu arabaya biniyorsun ama diyor şu marka araba istiyorsun. Evet, net bu arabayı söyleyeceksin. kullanırken diyor o marka arabada gidiyormuş gibi hayal edeceksin diyor. Zaten biz bunun çalışıyoruz. Ama Ya mesela insanlar öyle bir bunu çok- evim yoksa onu öyle söylemek. Zihinsel simülasyon. Bak zihnin doğruyla, hakikatle, gerçek arasındaki farkı bilmiyor. Zaten zihnin para iyi değildi, ben o eve asla ulaşamam, o evi satın almak için 10 sene çalışmam bilgisine sahip dedin ya, uçuş ben net bilgi istiyorum. Evet. Çünkü sen sence sana göre mantıklı ve realistik bir insan olduğunu zannediyorsun. Ben de diyorum ki senin Değil mi realistik acaba? dediğin şey zamanında annenden, babandan, çocukluğundan bu yana elde ettiğin deneyimlerden zihnine kazınmış bütün hafızandaki bilgiler. Onlar da sanrı zaten. Öğretilmiş duygular Öğretilmiş yani. duygular. Sen zaten bu sanrı olan, daha doğrusu bir yalan olan şeye inanıp bunu gerçek zannediyorsun. Ben de diyorum ki gerçek değiştirilebilir. Zihninle nasıl konuştuğuna bağlı olarak gerçeklik tanımını değiştirirsin ve gerçeğin değişebilir. Nasıl konuşalım mesela her sabah uyandığımızda zihnimizle nasıl konuşalım? Zihnini bir kere yakalaman lazım. Ben güne nasıl başlıyorum? Kendimle nasıl konuşuyorum? Çevremle nasıl konuşuyorum? Yine sabah kalktım, işte metrobüse bineceğim, işte öyle gideceğim. Ama lanet olsun iş arkadaşlarımı görmek istemiyorum, çok sıkıldım, çok şişmanım, hiçbir şey başaramadım. Bu sene kendime hedef koymuştum 2025'te, hiçbirisini yapamadım. Beceriksizsin Ayşe, şişmansın, yaşlısın, çirkinsin, hiçbir şey yapamıyorsun Ayşe. Ay maazallah, Genel olarak negatif böyleyiz. de oldum şu anda. Evet ama gene hepimiz böyleyiz. Bir gün içerisinde zihnimizden 87 bin ayrı düşünce geçtiğini söylüyor bize sinir bilimciler. 87 bin düşüncenin sadece ve sadece %8'inin olumlu olduğunu biliyor musun? Demiyorsun ki Nur ya harikasın, sen de zaten bu programları çok güzel yapıyorsun, senin izleyeceğini böyle demiyorsun. Ya hata yaparsam, ya bilmem ne olursa, tamam mı? Kendimizle ilgili iç konuşmamız sürekli bir yargıç gibi. Negatif bir de. Yargıç. Yargılıyoruz kendimizi. Halbuki koça çevirmeniz lazım. Yine kitapta da anlatmıştım. Tamam.
Demiştim ki bir kere düşmüş olabilirsin ama bu hata sana bir sürü şey gösterdi Nur. Şimdi daha iyisini çalışırsın çünkü bu donanıma sahipsin. İçsel sesimize dikkat edeceğiz. Kendimizle ilgili olumlu konuşmak bu ülkede çok zor. Çünkü genel olarak yermeyi, yargılamayı seviyoruz. Çocukluğumuzdan itibaren olduğumuz toplum sürekli olarak kusur gören bir toplum Nurcuğum. Pozitiflikleri gören bir toplum değil. Seni güçlendirmez. Ya da tam tersine egonu böyle şey yapar. Paşa oğlum, tatlı prenses kızım. Ama bundan bahsetmiyorum. Gerçekçi, sendeki potansiyeli görüyorum. Bir kadın olarak, bir sunucu olarak, bir anne olarak neler yapabileceğini biliyorum. Bu yollardan geçtin, yine de yıkılmadın, harikasın. Seni harika bir gelecek bekliyor. Çünkü zihnin bu geleceğin mimarı. İnanın bunun gücünü anlasanız bir daha kendinizle asla olumsuz bir şey konuşmazsınız. Yani hadisler var ya, mesela insan yediğidir, insan düşündüğüdür. Öyle. Yani ne düşünürsen aslında çok enteresan, biliyor musunuz? O karşınıza çıkıyor. Hani büyüklerimizin dediği gibi bir şeyi 40 kere söyleme olur. Öyle zaten. Buna da bilim, nörobilim buna da nöroplastisite diyor. Bir şeyi 40 kere söylemek zihnini şekillendiriyor. Sen nereye göre şekillendiriyorsun? Yani işte bu iş asla olmayacak. Sen hayal kurdun. Ayşe Tolga sana böyle dedi, aman o da palavracının teki. İşte kendine hayır yok. İçsel sesinden bahsediyorum. Öyle hayal etmekle, istemekle ev alınır mı canım? Türkiye'nin şartlarını bilmiyor musun? Yani gerçekçi olduğunu zanneden bir tarafım var. Ama çok fazla dirençle karşılaşıyorum, zihinsel dirençle. Çünkü orada da başarısız olma korkusu olabilir. O kadar çok öğrendik ki bunu. Doğru. Bu küçük dünyayı o kadar öğrendik ki bize zarar vereceğini bile bile oradan çıkamıyoruz. Buna da konfor alanı diyorum. Yani aslında hayaller senin gerçeğin oluyor, hakikatin oluyor. Tabii. Kurduğun hayal. Öyle. Peki kurduğumuz hayalleri paylaşmalı mıyız? Şimdi şöyle iki farklı yaklaşım var. Bir yaklaşım diyor ki işte paylaşma senin olana kadar, hani her şey olana kadar, çevrendeki rekabetçi, işte düşük enerjili insanlar. Ben buna katılmıyorum. Ben genelde şöyle söylüyorum. Ben hedeflerimi yüksek sesle söylüyorum ki böylece ne oluyor? Sana da söz vermiş oluyorum. Bir sene sonra sen bana diyeceksin, Ayşe biz seninle orada otururken, kafede otururken demiştin. Tamam işte ben gerçekleştirdim. Sana bir söz veriyorum, kendime de bir söz veriyorum. Nasıl? Ben mesela? söylemek gerektiğini mesela düşünüyorum. yüksek sesle. Yine hayattan örnekler istiyorum. Şimdi bütün kitaplarımın artık uluslararası camiada olması gerektiğini düşünüyorum. Türkçe çok kıymetliler ve eserler. Kitaplarımın kendi seçtiklerimi uluslararası olarak İngilizceye çevirip yurt dışındaki iyi kitap evlerinde çıkartıyorum. Aynı zamanda çok büyük bir gösteri yapmayı düşünüyorum. O gösteride de bu anlattıklarımı daha derin oldu, interaktif oldu. Katılımcının kapıdan girdiği anla çıktığı an arasında büyük bir fark oldu. Şu sana anlattığım kısa süredeki gibi kafanızı açacak, sizi değiştirecek, bazı inançlarınızı sallayacak ve size farklı olasılıkları göstermeye çalışacak bir sahne gösterisi. Harika. Evet. Ve bütün Bunlar benim hayallerim şu seyircilerimizi de anda. buna şahit tutuyorsunuz. Evet, sizin şeyinize söyledim. O zaman şöyle, komşuyu çağır, akrabayı çağır de ki, ya da arkadaşını çağır ya da Burada telefon belki aç. şöyle de seni destekleyecek. Şimdi bu lütfen yanlış ama araya tekrar girdim. Şimdi ben zihinsel olarak çok güçlü biriyim. Yani işte benim çevremde annem, babam hani yapamazsın, edemezsincilere karşı kurşun geçirmezim. Çünkü uzun zamandır bunda çalışıyorum. Size de eğer bir hayaliniz varsa ama bunu söndürmeyecek, size böyle minik minik yemeyecek enerji vampirlerine söylemeyin tabii ki. Evet. Seni güçlendirecek, senin başarından, yükselmenden mutlu olacak, seni destekleyecek. Koç gibi arkadaşlarınla paylaş. Yargıç gibi olanlardan uzak dur diyorum. Peki Biraz hem hepimiz özgür olup hem para kazanmak mümkün mü? Tabii ki aslında zaten insanlar şöyle zannediyor, zengin insanları çok çalışan, dolayısıyla hiçbir şeye vakit ayıramaz zannediyor. Onlar zengin insanlar değil. Ben zaten servet yönetiminden bahsediyorum. Asıl servet şöyle, ana bir iş dalı dışında çok akıllı yatırımlarla, çok sana gerçekten uyurken bile, dinlenirken bile para getirecek işlere, akıllı işlere yatırım yapmak ve onun En büyük 7-24 zenginlik. dönmesi. Yani sevgili seyircilerimiz, hala zengin değiliz. Uyurken bile para kazanıyor olmamız lazım, zengin olmamız Evet. için. Çok teşekkür Ben ediyorum teşekkür Ayşe'cim. ederim. Gerçekten yepyeni bir yol açtın bize. Yine bekliyoruz seni. En kısa zamanda.